Her gün televizyonlarda, sosyal medyada aynı kısır döngüyü izliyoruz. Bugün İsrail şurayı vurdu, İran şu füzeyi ateşledi, Trump bugün şu açıklamayı yaptı. Herkes ağaçlara bakmaktan, o devasa ormanı, yaklaşan o büyük kasırgayı göremiyor. Bugün o günlük, sıradan haberleri bir kenara bırakıyoruz. Bugün devletlerin istihbarat odalarında, kapalı kapılar ardında konuşulan, ancak kimsenin yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemediği o büyük ertesi gün senaryosunu konuşacağız. Düşünün, füzeler sustu, toz bulutu dağıldı. ABD ve İsrail'in ağır bombardımanı sonucunda 45 yıllık demir yumruklu İran rejimi, devrim muhafızları ve o merkezi otorite tamamen çöktü. Peki sonra ne olacak? Amerika ve İsrail evine döndüğünde arkalarında nasıl bir enkaz bırakacaklar? 93 milyonluk, onlarca farklı etnik kökenden oluşan bu devasa imparatorluk yıkıldığında Orta Doğu haritası nasıl yeniden çizilecek? Ortaya çıkacak o devasa güç boşluğunu kim dolduracak? Yeni devletler, yeni özerk bölgeler mi doğacak? Yoksa İran yeni bir Yugoslavya sendromuyla 50 yıl sürecek kanlı bir iç savaşa mı sürüklenecek? 100 yıllık Sykes-Picot haritasının yırtılıp çöpe atılacağı o karanlık senaryoyu masaya yatırıyoruz. Ufkunuzu 2 katına çıkarmaya hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle dışarıdan yekpare ve sarsılmaz bir Fars devleti gibi görünen İran'ın içindeki o saatli bombaya, demografik fay hatlarına yakından bakalım. İran nüfusunun yarısından biraz fazlası Fars'tır. Geriye kalan devasa kitle Azeriler, Kürtler, Araplar, Beluçlar ve Türkmenlerden oluşur. Tarih bize şunu öğretir. Otoriter rejimler zayıfladığında ezilmiş halklar kendi kaderini tayin etmek için ayağa kalkar. Sovyetler Birliği dağıldığında nasıl 15 yeni devlet ortaya çıktıysa İran'daki merkezi otorite çöktüğünde de benzer bir fay kırılması yaşanacaktır. Peki harita nasıl yarılacak? Güneybatıda Huzistan Ahvaz. Burası İran petrolünün %80'inin çıktığı yerdir ama halkı Arap'tır. Rejim çöktüğü an yıllardır ezilen bu Arap nüfus Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin de devasa finansal desteğiyle derhal özerklik veya bağımsızlık ilan edip petrol kuyularına el koymak isteyecektir. Kuzeybatıda Güney Azerbaycan. Nüfusu 20 milyonu aşan Tebriz merkezli devasa bir Türk nüfusu var. Rejim çöktüğünde bu bölge ya bağımsız bir devlet olmak ya da doğrudan Bakü ile birleşmek için tarihi bir adım atacaktır. Bu durum Kafkasya'nın haritasını baştan çizer. Güneydoğuda Sistan ve Belucistan, İran'ın en yoksul, en dışlanmış ama en silahlı bölgesi. Sünni Beluçlar, sınırın hemen ötesindeki Pakistan Beluçlarıyla birleşerek Büyük Belucistan hayalini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Peki devletin silahlı güçleri ne olacak? Rejim çöktüğünde devrim muhafızları ile düzenli ordu birbirine girecek. Ordu silahları aşiretlerin, yerel güçlerin ve isyancıların eline geçecek. Tıpkı Libya'da Kaddafi devrildikten sonra olduğu gibi İran'da da savaş ağları dönemi başlayacak. Gelelim bu haritadaki en kritik noktalardan birine, Rojhilat, yani İran Kürdistan'ı. İran rejimi çökerse Kürtler için 100 yılda bir gelecek o tarihi pencere açılmış olacak. Hatırlayın, 1991'de Irak'ta Saddam Hüseyin'in otoritesi zayıfladığında Başur, Irak Kürdistan'ı doğdu. 2012'de Suriye'de Esad rejimi zayıfladığında Rojava doğdu. Şimdi sıra İran'da mı? Merkezi otorite kaybolduğunda yıllardır Zagros dağlarında ve Kandil'de bekleyen silahlı Kürt grupları KDPİ, Komala, Pejak hızla şehirlere, Senendeç'e, Mahabad'a, Kirmanşah'a inerek kontrolü sağlamaya çalışacak. 1946'daki efsanevi Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin ruhu yeniden dirilecek. Ancak burada kritik bir nokta var. Yeni kurulacak bu Kürt bölgesinin etrafı güç boşluğunu doldurmak isteyen yeni aktörlerle ve dış müdahalelerle çevrili olacak. Bağımsızlık veya özerklik ilanı sadece İran'ın kalıntılarını değil, sınır komşularını da anında harekete geçirecek. İran rejimi bitti. Peki, o devasa coğrafyayı kim kontrol edecek? İsrail mi? Hayır. Amerika mı? Asla. Washington ve Tel Aviv'in tek bir amacı var. Nükleer tesisleri yok etmek ve rejimin başını ezmek. Bunu başardıktan sonra biz ulus inşa etmiyoruz diyerek Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi çekilecekler. Onlar çekildiğinde o masaya 4 büyük oyuncu oturacak. Birincisi Türkiye. Sınırında bir kaos, milyonlarca yeni mülteci ve olası bir bağımsız Kürt devleti. Rojhilat, istemeyen Türkiye, sınır güvenliğini bahane ederek Kuzeybatı İran'da fiili bir güvenli bölge veya tampon bölge oluşturmak için askeri müdahalede bulunmak zorunda hissedebilir. İkincisi,
Arap ülkeleri, Suudi Arabistan ve BAE en büyük düşmanları yok olduğu için bayram edecekler. Ancak İran'ın parçalanmasının kendi içlerindeki azınlıkları tetiklemesinden de ölümüne korkacaklar. Milyarlarca dolar harcayarak Huzistan'daki Arapları silahlandırıp Körfez'in tam kontrolünü sağlayacaklar. Üçüncüsü Çin ve Rusya. Çin'in tek derdi var: enerji. Çin ordusu belki girmeyecek ama Çin parası girecek. Çin, petrol akışının durmaması için kendisine yakın yerel diktatörler satın alacak. Rusya ise Kafkasya'daki arka bahçesini korumak ve Hazar Denizi'ndeki hakimiyetini kaybetmemek için bölgedeki istihbarat ve askeri varlığını sonuna kadar kullanacak. Ve son olarak unutulan ancak tüm Orta Doğu'yu yakacak o kritik detay: Ahtapot'un kolları ne olacak? Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, Irak'ta Haçlı Şabi, Suriye'de Fatimiyyun Tugayları, Tahran'dan gelen milyarlarca dolar, balistik füzeler ve askeri akıl bir gecede kesilince bu örgütler kelimenin tam anlamıyla öksüz kalacak. Sırtını İran'a dayayan bu devasa milis orduları, fon bulamadıklarında bulundukları ülkelerde yerel mafyalara, savaş ağalarına dönüşecek. Irak ordusu veya Lübnan ordusu zayıflamış bu grupları acımasızca yok etmek için harekete geçecek. Yani İran'ın çöküşü sadece kendi sınırları içinde değil, Yemen'den Akdeniz'e kadar her sokakta kanlı hesaplaşmaları başlatacak. Toparlamak gerekirse, İran'ın çöküşü Orta Doğu'da barışın değil, 50 yıl sürecek yeni bir paylaşım savaşının ve sınırların yeniden çizilmesinin başlangıcıdır. Sykes-Picot ile 100 yıl önce cetvelle çizilen o haritalar, şimdi füzelerle, isyanlarla ve kanla yeniden yazılacak. Bu yeni haritada bağımsız devletler, özerk bölgeler ama aynı zamanda sonu gelmez iç savaşlar göreceğiz. Kürtler, Azeriler, Beluçlar için zincirleri kırma fırsatı doğarken Orta Doğu devasa bir kara deliğe dönüşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu arada İran, ben yanarsam herkes yanar demeye devam ediyor. İran'dan savaşın başından bu yana fırlatılan füze ve İHA'ların %83'ü İsrail yerine Körfez ülkelerini hedef aldı. En yoğun saldırıya uğrayan ülke ise 2156 saldırıyla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Yani İran çökerse bu bir bitiş değil, Orta Doğu'da yeni ve uzun bir savaşın fitili ateşlenmiş olacak. Bugün her gün vurulan binaları izliyoruz ama asıl kıyamet o füzeler sustuğunda kopacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İran gerçekten çökerse Orta Doğu yeni bir huzur çağına mı girer? Yoksa bu bölünme yeni bir Yugoslavya felaketi mi yaratır? Rojhilat kendi özerkliğini kurup o tarihi fırsatı değerlendirebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu konuyu yorumlarda tartışmaya devam edelim. Jeopolitiğin derinliklerine inmek, perde arkasını görmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.